Gürdal Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. O zaman yayınımıza Gürdal Hocam'la başlayayım. Gürdal Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanife. E, Gürdal Hocam, Amerikan Psikiyatri Birliği'nin bir araştırmasına göre 450'den fazla ruhsal bozukluk tanımı ortaya konmuştur. Siz bunları nasıl ayırıyorsunuz ve genel anlamıyla konulan teşhis veya tanılar doğru mudur? Şimdi Hanife Hocam son zamanlarda o kadar çok tanı konmaya başladı ki yani DSM serisine bakarsanız işte 1980'den bu yana onlarca hastalık eklendi. Örneğin bağımlılıkları düşünün. Dijital bağımlılık, alışveriş bağımlılığı, estetik bağımlılığı gibi. Bu biraz da aslında modernleşmenin getirdiği yan etki gibi. Hepsi ne kadar hastalıktır, ne kadar tedavi gerekir tartışılabilir. Ama modern sistem bunu ekliyor, bu hastalıkları. Böyle bakarsak belki 20 sene sonra bu rakam ikiye katlayacak. Hastalık rakamı, psikiyatrik hastalık rakamı. Ee, Ya benim şahsi görüşüm bu. Bu yüklemelerin bir kısmının biraz abartılı olduğu. Hı, Her şeyin hastalık olarak kabul edildiği bu sistem, herkesin tedaviye ihtiyacı olduğu, herkesin bir şekilde ilaç kullanması gerektiği ya da herkesin bir şekilde yardım alması gerektiğini belirten bence biraz daha ucube bir sistem bu. evet. Bunların hepsi rahatsızlık, bunların hepsi psikiyatrik hastalık olmayabilir. Evet, problem olabilir günlük hayatınızda. Ama bunun için illa da bir tıbbi yardım almanız gerekecek düzeyde hastalık olmayabilir. Ama eklenenlere baktığımızda, DSM serisine baktığımızda, işte DSM 3, 4, 5'e baktığımızda eklene eklene katlana katlana gidiyor. E, Bunun biraz abartılı ve biraz daha e, dünya sistemiyle alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum ben. Yani hepsi ne kadar hastalık kabul edilebilir, ne kadar hastalık kabul edilmeli tartışılır ya da bu hastalıkların tedavisi sisteme ne kazandırıyor? Mesela işte ilaç sektörü, milyon dolarlık ilaç sektörleri vesaire dediğinizde işte Tabii. çoğu zaman kişiler şöyle de bakıyor sisteme. Normal rahatsızlık için de söylüyorum. Ya hafif bir sıkıntısı olduğunda benim depresyonum var, ilaç başlamalıyım deyip ilaç başlamak için doktora başvurabiliyor ya da ilaç yazılabiliyor, ilaç kullanabiliyor. Ya da geçmişte bunu çok rahatsızlık olmadan sosyal destek unsurlarıyla atlattığımız, konu komşuya muhabbet ederek, konuşarak rahatladığımız, aile içi paylaşımla düzelttiğimiz birçok şeyi şu an hastalık gibi kabul ediyoruz baktığınızda. Bizim alanımızda da bu böyle. Ve kişilerin de maalesef sağlıklı kişilerde kendilerine hasta olma yönünde bir etiketlemeleri var. Bu sistemden duydukça ki sosyal medya bunda etkili belki. Kimse açıp da psikiyatri kitabı okumuyor Evet. ama sosyal medyaya baktığımızda bu alanda çalışan insanların da her şeyi hastalık gibi kabul edip yani günlük hayatımızda neredeyse ne yaparsak yapalım sıkıntı. İşte Evet, normal maalesef. dediğimizde kaygı bozukluğu, işte kaygım var, anksiyetem yüksek, hemen tedavi olmalıyıma dönen bir sistem oldu. Ki insanoğlu kaygılanır. Bu çok böyle olağanüstü bir şey değildir. Yani ya da kriterleri karşılaması, bunun sürekli olması, işte rahatsızlık vermesi, günlük hayatınızı sürdürememeniz vesaire gibi sebepleri ekarte ederek işte benim kaygım var ve ben endişeli biriyim deyip kendine tanı koyan ya da işte son zamanda olduğu gibi ben narsistim ya da işte bu narsist diyen karşımızdaki etiketlediğimiz bir sistem var. Ama benim gördüğüm herkesin bir etiketi var artık. Bir tanısı olacak Herkesin yakın. var. Evet. Hocam, sorunun devamı nihayetinde sorayım tekrar. Teşhis ve tanılar genellikle doğru mudur? Psikologların, Şimdi psikiyatristlerin. yani tanıları aslında tanılamada tabii ki el kitabına göre, DSM el kitabına göre konuyor. Doktorlar bu tanıyı koyuyor ama ben yine aynı şeyi söylüyorum. Yani bu el kitapları dünyada hazırlanan işte Amerikan menşeli bu tanılama el kitapları, tanı el kitapları ne kadar gerçekçi, ne kadar her şey yani öyle bir an gelecek ki her attığımız adımda kendimizden şüphelenir hale geleceğiz bunlara göre. Her şey Maalesef. tedaviye ihtiyacımızın olduğu bir döneme doğru gittiğimizi varsayıyor. Ya da bize bunu empoze ediyor. Ben bunun doğru olmadığını, bunun gerçekçi olmadığını düşünüyorum ya da bu kadar. Yani eski
durumlarda işte nevroz psikoz ayrımı gibi düşünün bunu. Kaba tabiri vardı böyle ve belli başlı şeyleri tanımlamalarda kriterleri vardı. Şu an baktığımız tek şey kitaplara baktığımızda bu hızla gidersek belki 20 sene sonra hayatımızda tanısız insan kalmayacak. Tanılan insan. Ki Hocam bu hastane soru özür diliyorum, bu soruyu özellikle niye sordum? Çünkü bana çok denk geliyor. Aslında tanılar farklı bile olsa verilen antidepresanların çoğunluğu hep aynı. Şimdi hocam bu böyle bir sistem, şöyle bir sistem düşünün. Dünyada 10 yıl önce yumurta yemek kolesterol için zararlı deniyorken şu an günde bir yumurta Evet. yenebilir. Ya da 1960-70'lerde Amerika'da sigara ile ilgili o kadar olumlu reklamlar yapılmış ki sağlıkla ilgili ve bununla ilgili araştırmalar işte sigaranın sağlığı desteklediğini ya da şekerin 1970'lerde. Öyle baktığınızda bu araştırmaların finansörü kim? Bu araştırmaların finansörü işte şekerle ilgili araştırmayı şekerle ilgili çalışma yapan müesseseler, işletmeler yapıyor, fabrikalar. Bunun finansörü oluyor bu bilimsel çalışmanın. Evet, Çok gerçekçi değil. 1930'larda sigara eczanelerde satılırdı. Bu bilgiye de ben inmiştim. Derinine kadar. Evet. Tabii Enteresan bir şey şeyi düşün karşıma yani çıktı. sadece son 15 yılda yumurtanın değişimini bilimsel araştırmada yumurta ile ilgili bilimsel araştırmaları çıkarın. 15 senede ne kadar sonuç değişikliği olduğunu göreceksiniz burada. Evet. Ve bunlar ne Sütün kadar gerçekçi tartışılır. sütün 30 yaşından sonra insanlara hiçbir yarar katmadığı gerçekler de ortaya çıkıyor. Sonra tekrar değişebiliyor. Peki Ahmet Hocam, sana dönelim. Ahmet Hocam, bana sıkça sorulan bir soru. Bana sıkça sorulan bir soru öğrenciler tarafından. Siz bir pedagogji olarak sorunun muhatabı sizsiniz. Birinci elden alalım. Ahmet Hocam, pedere nedir ve öğrencilere önerir misiniz? Şimdi pedere hizmetlerini genel tanım yapmayacağım. Hani bireyin kendini tanıması, çevreye uyumu, yetenek ve kabiliyetlerin tanınmasına yardımcı olması şeklinde değil de pedere hizmetlerini biz üç şekilde ele alıyoruz. Bir eğitsel rehberlik, ders çalışma programı hazırlama, ders çalışma yöntemleri, işte Pomodoro'dur, yani 40 dakika çalış 10 dakika mola ver gibi. Örnek veriyorum, odaklanmadır, çalışma ortamının düzenlenmesidir vesaire. Eğitsel rehberlik dediğimiz olay bu. Mesleki rehberlik ise bu daha çok lise kısmında ve 8. sınıf öğrencilerinde tercihleri yaparken, meslekleri tanıtırken, kendi yetenek ve ilgilerinin farkına varırken, atıyorum KUDAR ilgi envanteri, akademik benlik ölçeği. Çocuk lise tercihi yapacağı zaman yol ayrımında veya 10. sınıfın bitirdiği zaman çocuklar ne yapıyor? Sözel, sayısal, eşit ağırlık diye bölümlere ayrılıyorlar. Burada mesleki rehberlik devreye giriyor. Son sınıfta ise tercihler, okul puanları, başarı sıralamaları, geçen seneki puanlar. Yani biz buna mesleki rehberlik diyoruz, yönlendirme diyoruz. Bir nevi. Psikolojik danışmanlık boyutuysa daha çok işte sınav heyecanım var hocam. Hocam bildiğim halde yapamıyorum. Evde yapıyorum. Sınavda yapamıyorum. Anne kaygılı çocuğa yansıtıyor. Atıyorum. İşte dikkat dağınıklığı problemim var. Dikkat ve odaklanma sorunum var. Sebebi her neyse. Veya okula başladı. Birinci sınıfta anneye bağımlılığı var. Okul fobisi var. Gibi durumlara da psikolojik danışmanlık diyoruz. Yani böyle bir rahatsızlığı olabilir, bir anksiyetesi olabilir, bir depresyon olabilir, bir travması olabilir. Bu tür durumlarda da daha çok çocukla ve ergenle ya da aileyle bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri sunan bir grup diyelim bu şekilde. Evet. Peki hocam, Ahmet Hocam, öğrencilere öneriyor musunuz pedereyi? Şimdi PDR'nin puanları şu an en son baktım 82.1 KPSS puanı. Şimdi ben öğrenciye eşit ağırlıktan alıyor, Türkçe matematikten. Ben öğrencilere şunu soruyorum. İnsanlara yardım etmeyi seviyorsan, sorunlarını dinliyorsan, empati yapabiliyorsan, yani kendini başkasının yerine koyabiliyorsan, yardımseversen vesaire. Biraz da sabırlıysan, iletişim iyiyse bu bölümü yazabilirsin. Psikolojiyi yazabilirsin. Çünkü Aşık Veysel ne diyor? Bana diyor yani şey diyor, dersiz insana derdimi anlatmam ben diyor. Yani biraz insanın halinden anlaması gerekiyor. Bu yüzden hani Nasrettin Hoca diyor ya, damdan düşeni getirin bana diyor. Evet. Biraz empati yapabilmesi lazım. Eğer bu yetenekleri varsa, biraz da matematik
ve Türkçeyi de iyi yapıyorsa, 82 puanı da alacağını düşünüyorsa kesinlikle bu bölümü yazabilir. Milli eğitimde pozisyonlar hala büyük ölçekte var. Bu puanı aldıktan sonra askeriyede, emniyette, rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, okullarda çok rahat çalışabilirler diye düşünüyorum. Yani hocam e, şunu herhalde net olarak dile getirdiniz. İşin parasal boyutundan ziyade ruhsal boyuta önem veren gençlerimiz pederi seçebilir. Psikolojiyi de seçebilirler. Güldan Hocam'ın Evet. alanı. Olur. Peki Gürdal hocam, en zor psikolojik hastalıkları sıralarsak ilk dörde hangi hastalıkları sıralayabiliriz? Aslında bütün rahatsızlıklara baktığınızda kişisel olarak kişinin o rahatsızlıktan etkilenme boyutu önemli. Örneğin sosyal fobik biraz toplumsal durumunuzla alakalı. Örneğin sürekli insanlarla bir arada olmanız gereken bir meslek yapıyor ve sosyal fobiniz varsa bu katlanılmaz bir şey. Ama sosyal fobiniz var ama mesleği yapıyorsanız alandasınız. İnsanlara çok görüyorsunuz. Bu çok büyük bir yol açmıyor bu. Bir şekilde idare ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bu aslında bütün rahatsızlıklar biraz yaptığımız konu, toplumsal statümüz hepsiyle alakalı. E, çünkü e, her rahatsızlık aslında içinde bulunduğumuz toplumsal durumla alakalı bizi etkiliyor. İşte şey gibi düşün yani ilişki probleminiz var ama evliyseniz ilişki probleminiz daha derin. Ama dışarıdan biriyle genç bir probleminiz var ve birlikteliğiniz var ama çocuğunuz yok mesela ilişki problemini çözmek için daha net adım atabiliyorsunuz. Ya da şeyi düşün, sosyal destek ve bir ruhsal sıkıntınız var. Depresyonunuz var, anksiyeteniz var. Ee, sosyal desteği az olana göre sosyal desteği fazla olan daha rahat atlatıyor bunu. Burada baktığım. Bugün bipolar bozukluk için bile şöyle düşün. Bipolar bozukluk bundan 20 sene önce sadece ilaçla tedavi ediliyordu. Şimdi TRSM kanalıyla yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bipolar bozuklukta ilaç kadar ki ilaçtan daha önemli, daha efektif olan, maddi olarak da daha az kaybı uğratan kişiyi ve devleti aslında TRSM çalışmaları, toplum ruh sağlığı merkezleri. Bugün bütün illerde kuruldu. Bundan kişi geliyor, bipolar tanısı almış kişi, sabah oraya giriyor. Orada psikologlar, psikiyatristler, sosyal çalışmacılar, e, öğretmenlerle çalışıyor ve akşam evine gidiyor. Bu aslında bütün dünya gösteriyor ki sadece ilaçla olacak şeyler değil artık burada. Onun için aslında hangi rahatsızlık ne kadar etkiliyor dediğimizde hangi rahatsızlığı biz tedavi olarak sadece ilaç alsın, kullansın ve evine gitsin kısmı aslında tüm dünyada artık terk edilmek üzere sonuç alınmıyor burada. Psikologların ve psikolojik danışmanların önemli hale gelmesinin nedenlerinden birisi de bu. O gün bir Evet. doktor bu psikologlar, psikolojik danışmanlarla ilgili bir çalışmada insanların Türkiye'de daha çok internette psikolog, psikolojik danışman aradığı internet ortamında görülüyor. Bunun nedeni şu. Var olan sistem, geçmişte dayatılan sadece ilaç verilsin ve gönderilsin sistemi hastaların semptomatik tedavisini yapıyordu. Kısa süreli iyilik hali veriyordu ama uzun vadeli düzelme sağlamıyordu. Şimdi bütün dünya bunu gördü ki artık bu işte 50 yıl 60 yıl önce sadece hastayı kapatarak kapalı bir yerde ilaç vererek tedavi ederken daha sonra açık alanlarda ve ilaçla tedavi, daha sonra açık alanlarda ilaçla tedavi ve daha çok evden tedavi. Yani yıllarca hastanede yatması gereken bu yüzyılın başındaki rahatsızlıklarda sizi bir yere kapatıyorlardı. Avrupa'da Evet. dahil. İşte onlarca yıl belki orada yatıyordunuz. Şimdi bu yatış süreleri kısaldı. İlaçla tedavi dışarıdan ve hastanın sosyal destek unsuru oluşturulduğunda aslında süreç çok daha hızlı ilerliyor burada. Onun için hangi rahatsızlık olursa olsun aslında dediğimiz gibi sosyal destekle ve gerekli psikolojik danışmanlık hizmetiyle çok daha iyi ilerliyor burada. Bu TRSM'lerin çalışma prensibini belki biliyorsunuzdur. Bulunduğunuz yerde de vardır. Hatta hastanelere bağlı çalışıyor ve içinde psikologların, sosyal çalışmacıların, hemşirelerin, psikiyatristlerin olduğu hastanın bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bir yer düşünün. Sabah geliyor, mesai yapar gibi aynı. Akşama kadar orada kalabiliyor. Bu evde yalnız kalan hasta için düşünün ne kadar büyük bir Tabii. nimet baktığınızda. Bu
hızlandıran bir süreç. Ben olaya böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Artık geleneksel sadece psikiyatrik tedavi kısmına bütün bunlar eklendi dünyada. Ki en çok eklenen bence bu psikolojik danışmanlık süreci. Peki Gürdal Hocam, diğer bir ismiyle hani yıkık psikoloji olan, yani depresif bozukluk ve depresyona karşı ne gibi önlemler alınmalıdır? Hemen hemen herkeste mevcut olan bir sıkıntı birçok insanda var. Ben depresyona baktığımda şunu görüyorum. Herkes depresyondayım dediğinde bir depresyon değil gerçekten. Günlük hayatla baş etme becerileri geliştirmemiz gerekiyor. Yani bu işin kolayına kaçmak, ben depresyondayım ve ilaç kullanalım kısmına gelmeden önce kısım günlük yaşam becerileriyle biraz daha mücadele etme becerileri geliştirildiğinde kişilerde bu önlem alındığında ki belki burada tedaviye ihtiyaç kalmadan o hastalıktan önce tarif ediyorum. Bir psikologla bir psikolojik danışmanla gerçekten çözebileceğiniz sorunlar bunlar. Bazen sizin de başınıza geliyordur. Danışan geliyordur. Ben hastayım diye geliyordur. Gerçekten bir hastalık yoktur. Ama belli alanlarda küçük boşluklar doldurulması gereken, desteklenmesi gereken alanlar vardır. Ve kişi sizden çıkarken, gerçekten de yani ben hasta değilmişim. Benim yapabileceğim şeyler varmış ve benim yapmıyormuşum. Ya da şunları yaparsam kendimi daha iyi hissedeceğim şeyler var diyebiliyorsunuz. Depresyon da son zamanda çok moda olduğu için söylüyorum bu depresyonda. Canımız her sıkıldı, her keyfimiz kaçtı, her moralimiz bozuldu. Ben depresyondayım deyip kendinizi etiketlediğinizde bir süre sonra kendinizi hastalığa yaklaştırıyorsunuz. Bunun yerine hastalık öncesi o durumu bazen psikoloğa bile gerek kalmadan o sosyal çevrenizde, arkadaşlarınızla hani eskiden konu komşunun yaptığı şeyleri düşünün. Gidip derdinizi paylaşırdınız. İyi ya da kötü yol gösterirlerdi. Bu e, evet bir hastalığı tedavi etmez ama hastalık öncesi durumun seyrini toparlar. Kişiyi hastalıktan korur. Aslında koruyucu sağlık hizmetiydi geçmişte yapılan. Şu an bizim yapmaya Evet. çalıştığımız gibi. Çok önemli bir şey. Koruyucu sağlık hizmeti aslında kişiyi hastalıktan uzaklaştırır ve kişi kendi benliğinde evet ya ben bununla mücadele edebiliyorum bu sıkıntılarla diyebilir. Biz çocuk eğitiminde son zamanda karşımıza çıkan sorun çözme becerisi olmayan çocuklar yetişkinliğinde de depresyona daha yatkın oluyor. Çünkü biz onların adına sorun çözüyoruz. Bütün sorunlarını bizim çözdüğümüz çocuk düşünün. O çocuktan ileride sorunla karşılaştığında şunu bekleyemiyoruz. İşte ben sorunu çözeyim çok kolay diyemiyor. Biri benim adıma bu sorunu çözsün diyor. Onun için bence başlangıç çocuk eğitiminde sorun çözme becerisinin geliştirilmesi. Okullarda yapılması gereken de bence bu. Başlangıçtan itibaren, Onu anaokulundan itibaren. onu biraz açar mısınız hocam? Yani nasıl geliştirilmesi gerekiyor? Bakın çok basit. İki çocuk kavga ettiğinde hani evlerde vardır ya da dışarıdan çocuğunuz geldi ve ya bir çocuk bana vurdu dediğinde bütün anne babalar buna kızar, celallenir. İşte ne oldu, ne bitti, nasıl sana vurur dediğinde ve çocuğun duygularını öğrenmeden bu konuda ne hissettiğini öğrenmeden tamam ben bu işi halledeceğim deyip ertesi gün okula gidip onun adına öğretmeniyle konuşup bak bu çocuk benim çocuğuma zarar vermiş dediğinde ve öğretmeni sizin çocuğunuza tamam annenle ben konuştum bir daha senin arkadaşın sana zarar vermeyecek dediğinde biz çocuğa şunu öğretiyoruz. Tamam en basit sorunda bile anneme gidebilirim o bunu halleder. Bugün sınıf içindeki sorunlarda bile öğretmene başvurduğunda öğretmen ilk adımda sen bu konuda ne yapabilirsini sormalı çocuğa. Sen ne Evet. yapmadan onun adına bir çözüm ürettiğimizde çözüm onun çözümü olmuyor. Çözüm bizim ürettiğimiz, onun da kullandığı bir yöntem haline geliyor. Bu kadar basit mi derseniz gelecekte kullanacağı bir yöntem haline geldiği için çok karmaşık bir sistemin unsuru haline geliyor çocuklar. Biz anne babalara şunu söylüyoruz. Özellikle entelektüel seviye yükseldikçe maalesef koruyuculuk artıyor aslında. Çok okudukça ya da çok farkındalığımız arttıkça endişemiz arttığı için koruyuculuğumuz da artıyor. Bu sefer de onun yapması gereken şeyleri onun adına bizler yapıyoruz. Evet. Her şey Tehlike burada doğuyor. büyük bir tehlike ve bu çocuk ileride günlük hayatın somut sorunlarıyla karşılaştığında nasıl çözüm üreteceğini bilemiyor. Bir başkasının bu çözüm üretmesini bekliyor. Bence depresyonla dair ruhsal rahatsızlıklardan korunmanın bir yolu önce kişiye çocukluk çağından okul öncesinden itibaren o güveni vermeliyiz. Sen bu konuda ne yapmak istersin? Ya da ne hissettin ve ne yapmalıydın? Peki ne yapmalısın şu sorunla ilgili?
Önce bunu bir konuşalım. Yani Evet. bana gel ama ben en son çareyim burada. Hep yanındayım ama sen kendi yaptıklarını yapıp bana gelirsen çok daha kolay çözüm üretebiliriz. Senin yapamadıkların için ben buradayım. Senin yapabileceklerin için değil. Tabii ve zaten o ne yapabileceğini de bilmiyor aslında çocuk orada. Bilmediği için biz bu sefer hiç öğretmiyoruz ona. Ve öğrenmek ihtiyacı da hissetmiyor. Birisi size yemek yapıyorsa yemek öğrenmenize gerek kalmaz. Sizin adınıza o yapıyordur çünkü. 20 sene sonra sizden yemek yapmanızı beklediğimizde yapacağınız yemek bu kadar iyi bir yemek olmayabilir. Yemek yapmaktan hoşlanmayabilirsiniz ve bir başkasından yemek bekleyebilirsiniz. Onun için sorun çözme becerisi dediğimiz şey okul öncesinde 0-6 yaş kazandırılabilecek, sonra da işleyebileceğimiz bir özellik. Evet hocam, teşekkür ederim. Tekrar size geri döneceğim. Ahmet hocam, size gelen öğrencilerinizin yeteneklerini nasıl keşfedip ortaya çıkarıyorsunuz ve onlara nasıl bir yol öneriyorsunuz? Şimdi öncelikli olarak Hanifi Bey, hikaye çok önemli. Yani bana bireysel danışmanlığa veya rehberliğe gelen öğrencilerin geçmişlerine, eğer bir problem varsa biz buna anemnezi diyoruz. Eğer öğrenme güçlüğü varsa, zihinsel bir problem varsa hatta anne karnındaki süreçlere kadar iniyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman eğer psikolojik danışman amaçlı geldiyse ve çocuğun öğrenmeye eşlik eden bazı problemleri varsa ta bebeklik dönemlerine kadar iniyorum ama eğer çocuk rehberlik amaçlı gelmiş, meslek tanımı ve hedef belirlemek için gelmiş, öğrenci koçluğu yapacaksam çocuğun tabii ki sınıf içerisindeki gözlemleri, sınıf öğretmenin düşünceleri, ailenin çocukla ilgili düşünceleri, ondan sonra bazen gözlemliyorum çocukları, bazen bireysel görüyorum, onların düşüncelerini de alıyorum, bunları toparlıyorum. Bir domino etkisi gibi düşünün. Yani Gestalt terapisi gibi o resimleri birleştirdiğiniz zaman ortaya bütün bir resim çıkıyor. Ondan sonra o resmi yorumlayıp harmanlamak veya yön vermek tamamen oradaki rehbere bağlı. Yani size bağlı. Tabii çocuğun buradaki ilgileri, yetenekleri, bir takım testler varsa onlar da bize ipucu oluyor. Biz de ona Evet, bilgilendirme yapıyoruz, seçenek sunuyoruz. Gürdal Hocam dediği gibi biz balık tutmayı öğretirsek balık tutar ama kararlarını biz verirsek bu sefer verdiği kararlarla ilgili bizi suçlayacaktır. Biz ona seçenekler sunuyoruz. Bak burayı tercih edersen burada bu okulda var. Bunu yaparsan burada bunlar olacak. Bu alanlara gideceksin. Şu puanları alıyor vesaire bilgilendiriyoruz, yönlendiriyoruz. Ama kararı çocuk ve ailesi veriyor bu anlamda. peki teşekkür ederim. Gürdal hocam, sağlıklı psikoloji için önerileriniz neler olacak? Ya aslında e, tam sağlıklı psikoloji diye bir şey yok. Yani baktığınızda günlük hayatla e, bir sürü şeyle mücadele ediyor insanlar. Ama esas sorun şu. E, çocukluktan itibaren aldıklarımızın geri dönüşünü biz de kendi çocuklarımıza veriyoruz. Burada bir dönüşüm şart. Yani kendi e, arazlı bölümlerimizi de verdiğimiz için bu konuda aslında çocuklarla çalışmakta ve anne baba olurken Türkiye'de yapılmıyor belki ama işte yeni yeni açılıyor. Anne baba okulu gibi. Yani ben anne babalığa şey bakıyorum böyle ya biyolojik olarak herkes yeterli ama psikolojik olarak yeterli olmayanlarla ilgili aslında çalışma yapılmalı burada. Neyle karşılaşacağını bilmeli. Yani kendi içimizdeki o kırıklıkları, sıkıntıları atlatmadan anne baba olduğumuzda mevcut olana da yeni sorun eklemiş oluyoruz. Kendi sorunumuza burada. Ve yine son yıllarda çok moda bir şekilde insanlar herkes kendiyle ilgili çok olumlu düşüncelere sahip ve kendi çocuğuyla ilgili ve herkes başkalarını eleştirerek sistemi ilerletiyor. Yani işte çocuğunuzla sorun yaşıyorsunuz okulda. Veli olarak gidiyorsunuz koştur koştur öğretmene kızıyorsunuz, müdüre kızıyorsunuz. Aslında benim çocuğum çok iyi. Bu şeye benzer. Siz de çok meslekte karşılaşırsınız. Zeki ama çalışmıyor diye. Evet, evet. Yani o zaman bu zekanın çok da bir anlamı yok. Ya da şey gibi düşün. Yani çocuğunuzu tanımadığınızda karşınıza çıkan işte sınava 2 ay kalmış. Ya bu istese tıp fakültesini kazanır. Hayır, ne münasebet. İstese de kazanamaz. Ki istemiyor. Buradaki mesele aslında kendimizi tanıyoruz ve mevcut
sağlam bir psikoloji için, iyilik hali için, genel bir iyilik hali için aslında kendimize ve bizimle yaşayanlara yapacağımız en büyük iyilik farkındalığı sağlamak. Farkındalığımız ne kadar yüksekse bu konuda yardımımız da o kadar yüksek olur. Çünkü şey gibi düşün yani sosyal bulaşma gibi bizde olan yanımızdakine de bize çocuğumuza da yansıyor. Nasıl çocuğumuz fiziksel olarak büyüdükçe bize benziyorsa bakıyorsunuz çocuğunuz büyümüş ve benim gençliğime benziyor diyorsunuz. Aslında özellikleri fiziksel olarak verirken psikolojik olarak da veriyoruz. Ama sağlıklı olan ne derseniz sağlıklı olan farkındalığı yüksek içgörüsü olan kendini eleştirebilen bireyler yetiştirdiğimizde o iyilik haline, esenlik haline ulaşabiliyoruz. Ve şöyle bir şey yok. Tam bir iyilik hali diye bir şey yok zaten. Kişi çocuğumuza diyoruz ki de kendimiz için. Ya sürekli mutluluk hali nasıl yoksa sürekli iyilik hali de yok. Kendimizi kötü hissettiğimiz zamanlar, kendimiz mücadele ettiğimiz zamanlar, çırpındığımız zamanlar olacak. Burada önemli olan çıkışı bulmak. Ve şuna benzer aslında hayat. Sürekli iyilik hali olduğunda bu sizi tembelleştiren bir şey ruhsal olarak. Mücadele Evet. etmiyorsunuz. Bak, tabiattaki yırtıcı, sürekli mücadele eden bir hayvanı düşünün. Canlıyı düşünün. Bir de hayvanat bahçesindeki bir aslanı düşünün. Yani ikisinin Ya gücü da aynı. ya da sokak ortasına dikilen bir ağacı düşün hocam. O da nefes alıp veriyor. O da canlı. Ya tabii mesela siz ağacı ektiğinizde mesela bahçeyi ekiyorsunuz ağacı onu çok koruduğunuzda etrafı aman köklerine bir şey olmasın çürümesin diyorsunuz. Halbuki betonun içinden çıkan ağaç betonu delerek kökünü buluyor. Ve bir şekilde yolunu bulurken biz çocuklara aslında bazı şekillerde bu psikolojik iyilik hali için e, kendine fırsat vermeliyiz. Hiç fırsat vermiyoruz. Ve biz de yapmışız gibi davranıyoruz çocuğumuza. O zaman da çocuk şunu alıyor. Ya işte iyi olma hali gerekiyor sürekli. Şu an sosyal medyadaki şey de bu ya. Pompalanan Evet. aslında Evet. sürekli iyi olma. İşte sen de onu başarırsın. Mesela sürekli başarı hikayeleri var sosyal medyada ve bana bir kısmı çok komik geliyor. Yani tamam doğru başarı hikayesi var. Peki kaç kişi de o kişi? İşte 10 bin kişi de bir kişi bilmem nereden işte e, ışıkları yokmuş, lambaları kesikmiş işte orada ders çalışmış, oradan buraya gitmiş buraya. Doğrudur ama bir şekilde Türkiye'de sınava girip 1,5 milyonuncu olan adamın da aynı başarı hikayesini okuduğunda ben Türkiye'de ilk 5.000'e girerim gibi bir hayal kurması bu. Yani bir şekilde bunu şöyle düşün. Az önce hocam söyledi. Ya insanların çocuklar için söylüyorum. Mesela liseyi bitirmiş çocukların okumama özgürlüğü de olmalı. Neden olmalı? Çünkü artık çok fazla üniversite mezununa ihtiyaç yok. Ya bu çocuk ilk 30 bin ya da işte hocamın dediği gibi PDR'de ataması yoksa bilmem neyse o zaman girmeyecek buna. O zaman şöyle bir sistem yaratıyoruz. Ben üniversiteye girdim ama deyip sızlanan bir sürü çocuk var mı? Haklılar ama girerken de diyoruz ki ya sen Türkiye'nin 1 milyon yüz olarak o bölüme girdin. O bölümün birincisi de var başka bir üniversitede. Tabii ki. Sektör kimi tercih eder? Kamu dışındaki özel sektör birinciyi tercih eder. O zaman sızlanmak yerine bu mücadeleyi doğru yapmak, çocukları doğru yönlendirmek gerekiyor. Bu tam iyilik hali. Siz okumayacak bir çocuğu gerçekten üniversite okumak için zorladığınızda ve çok sıradan bir üniversiteye yerleştiğinde o çocuğu mutsuz edeceksiniz. İşte psikolojik iyilik halini bozan şey kendi farkındalığımızın olmaması, çocuğumuzla ilgili farkındalığımızın olmaması aslında. Yani O çocuk ben dolayısıyla evet, dolayısıyla toplumda da bir farkındalığımız kalmıyor. tabii çünkü yani bu o çocuk belki de iyi bir tamirci olacak ve daha mutlu olacak ama siz o çocuğu kötü bir mühendis yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. O zaman bu neden? Bu aslında bizim geçmişimizle alakalı. Ben yapamadım. Ben olmadı işte mühendis olacaktım, doktor olacaktım olmadı. Benim çocuğum mutlaka olsun. Bu böyle bir Evet. şey değil aslında. Yani temel iyilik haline baktığınızda iyilik hali okumuşlarda çok daha yüksek değil. Aslında kendi egosunu tatmin ediyor. Kendiyle ilgili sorunu çözmediği için yani benim yapamadığımı bu dediğinizde ve sürekli bu hikayeler var işte ben babamdan daha iyi olacağım ben babanızdan daha iyi olabilirsiniz annenizden daha iyi olabilirsiniz bu maddi bir şey anlatmıyor bize ölçüyü. Bu gerçekten bu hayattan aldığınız zevk, bu hayattan yüklediğiniz anlam, hissettiğiniz mutlulukla alakalı bir şey. Bu bir kısmı da başarı. Ama tamamı başarı değil yani. Bir kısım. İyiliği nereden beklediğinizle alakalı. Başarıdan bekliyorsanız sürekli iyiliği bu sizi mutsuz ediyor.
yükleyeceğimiz anlamla alakalı hayata, psikolojik iyilik hali. Teşekkür ederim hocam. Ahmet hocam, tekrar sana dönmek istiyorum. Kişisel sorunların altında yatan nedenler nelerdir ve bunun önlemini nasıl almalıyız? Öncelikli olarak 0-6 yaş. Zaten Freud'un da psikolojinin babası dediğimiz Freud'un da önemli vurguladığı 0-6 yaş. O Bu, hümanist psikolojinin babası. evet. Şimdi bu anne baba tutumları, bulunduğu ortam, Yurdan Hocam da söyledi. Aslında biz etrafımıza göre şekilleniyoruz. Niye? Sosyal psikoloğun bir tanesi geçen bir söz söylüyordu. İnsan çevresindeki 5 kişinin toplamıdır diyordu. Bakın, 4 tane CEO varsa 5. CEO sizsiniz. Yani epigenetik dediğimiz olay. Genler, anne baba tutumları, aldığınız eğitimler ve etrafınızdaki insanlar sizi şekillendiriyor. Siz farkında olsanız da olmasanız da bizi etkiliyorlar. Çünkü çürük elmanın yanında durduğunuz zaman sağlıklı kalma şansınız yok. Eğer mutlu ve sağlıklı bir ailede değilseniz doğal olarak travma yaşamanız gayet normaldir. Örnek veriyorum. Şiddet gördüyseniz, istismara uğradıysanız, yokluk çektiyseniz bir takım bu travmalar tabii ki ergenlik ve gençlik yıllarında karşısına çıkacaktır. Bu anlamda çocukluk yılları bizim için çok önemli. Anne baba bilinçli ebeveynler dedik biz. Hani bu da çok önemli. Yetiştiriş tarzı, çevresel imkanlar, çocuğun aldığı eğitimler, yetenekleri, ilgileri, bu potansiyelini. Başarı nedir? Acar Baltaş diyor ki başarı insanın potansiyelini ortaya çıkarabilmesidir diyor. Sizde çok iyi genler olabilir, IQ'nuz yüksek olabilir ama altınızda Ferrari var ama İstanbul trafiğindesiniz. Bir şey ifade ediyor mu size? Etmiyor. Çünkü ortaya koyma şansınız yok. Uçmanız lazım ancak. Bu anlamda birçok faktör var. Bunların önemlisi çocukluk çağları. Buradan ergenliğe, ergenlikten yetişkinliğe bu şekilde devam ediyor süreç. Teşekkür ederim Ahmet hocam. Gürdan hocam, aşırı öfke, düşmanlık veya şiddet hissini hangi durumlar tetikliyor ve bunun genetik etkenleri var mı hocam? Evet, yani özellikle öfkeyle ilgili biz aslında son zamanlarda çok karşımıza çıkıyor. Öfke kontrol problemi dediğimiz problem ve şiddete eğilim. Bu yine öfkenin bir tabii ki sosyal bir boyutu da var. Yetiştiğimiz aileyle alakalı ve genetik bir ama öfkeyle Pardon. mücadele ederken öfkenin şiddete dönüşü hali özellikle kaygılanmak. Çünkü yani öfkeleniyorsunuz. Bununla baş edebildiğinizde ve yıkıcı olmadığınızda sıkıntı yok. Öfkeyi iyi kontrol ettiğinizde aslında ve iyi ifade ettiğinizde kendinizi, öfkenizi karşı tarafa burada sorun yok. Burada biz şiddete dönüştü. Dün haberlerde vardı. 15 yaşında bir çocuk bıçaklanmış işte. Pazarında İstanbul'da tanınmış bir aile. Bir tane çocuk tarafından aynı yaşta. Ve ortada bir neden yok yani. İşte birbirine omuz atmış baktığınızda. Bu aslında bu sarmal e, şöyle düşünün. Toplumsal da bir süreç bu. Ben kendi kabuğumda, kendi çocuğumu iyi yetiştirirsem aslında benim çocuğum diğer çocuklarla zarar görmeyecek. İşte homojen bir yapının içinde okutursam, mesela bir özel okulda okutursam hiç zarar görmeyecek. Böyle bir şey değil maalesef. Özellikle bu kısım bütün toplum için gerekli bir şey. Çünkü biz fanusta yaşamıyoruz. Biz çocuğumuzu ne kadar doğru yetiştirirsek ya da biz ne kadar doğru olursak trafiktesiniz ve siz çok doğrusunuz ama kornaya bastınız. Önünüzdeki çıktı elinde silahla bıçakla. Niye kornaya basıyorsunuz ki? Görülmedik sahneler değil burada. Bunu yaparken biz özellikle çocukluk çağından itibaren öfkeyi nasıl kontrol edebileceği, nasıl yönetebileceği, zarar vermeden çocuklara öğretilmeli. İşte onu Baktığımız. soracağım size hocam. Öfke nasıl kontrol edilmeli? Öfke aslında yönetilebilir bir şey. Yani şöyle düşünün, hepimiz öfkeleniyoruz. Hepimiz. Öfkelendiğimiz çok zamanlar oluyor ama her öfkelendiğimizde zarar vermiyoruz. Zarar verme hissi Hocam gelse burada bile. burada özür diliyorum. Sinirlenmek farklı bir kavram, öfkelenmek farklı bir kavram. Bakın öfke aslında şu. Öfke çok zarar değil baktığınızda. Yani farkındaysanız zararlı değil. Evet. Öfkelenmek de öfke kontrol dediğimiz şey bu. Öfkenin kendisi değil. Öfkenin kontrolüyle alakalı bir sorundan bahsediyoruz.
Ve bazen öfke dediğimiz şey aslında çok da uzun süren bir şey değildir. Yoğundur sadece. Mesela sinirlendiğinizde bunu tanımlayamazsınız. Bir rahatsızlık duygusudur ama öfkelendiğinizde Evet. öfkenin içinde şiddet barındırır içinizde, iç dünyanızda. Hiçbir şey olmasa sözel şiddet Tabii barındırır. Ama bir de durmadan içinizde o öfkeye anlamlar da yüklediğiniz için patlamaya sebep oluyor. tabii zordu ama bunu dediğimiz gibi biz birçok duyguyu şöyle tanımlıyoruz aslında. Doğal duygular, insana ait duygular ama her öfkelendiğimizde de her olumsuz duygu hissettiğimizde bunu karşıya zarar vermeyecek şekilde yönlendiriyoruz. Yani biz mesela yoğun öfkesi olanlar, öfke kontrol problemi olanlara bakın 1-2 dakikadır ama çok yıkıcıdır. Yani Evet. her suyu gibi. Birden geliyor önünde ne varsa atıyor, yok ediyor ve birden kesiliyor. Ama kesildikten sonra bütün her yer çamur. Geride bir iz bırakıyor. Bizim öfkeyle ilgili sorunumuz geride bıraktı. Aynı anda verdiği hasarla birlikte sonrasında geride bıraktığı hasar. Ve çocuklardaki yarattığı duygu belirsizlik öfkenin. Yani babası çok öfkelenen, aşırı bunu dışa vuran, olumsuz şekilde şiddetle işte sözel ya da fiziksel şiddet kullanan biriyseniz bu belirsizlik duygusu sürekli sizi anksiyöz, kaygılı, mutsuz yapıyor. Ve ruh halinizi çok olumsuz etkiliyor. Sürekli öfke kontrol problemi olan biriyle yaşamak sürekli tetikte durmak demek. Günlük hayatta baktığınızda. Ve çözümü aslında yetişkinlikteki çözümü şu an tedavi tabii ki tedavi öneriliyor. Biz de öneriyoruz. İlaç tedavisi de olabiliyor bazen. Çok yoğun. Ama işte ben bağırıp çağırıp etrafını kırıp döktükten sonra ya ben zaten çok öfkeliyim ama uzun sürmüyor diye savunma yapanlara da şunu söylüyorum. Geride bir iz bırakıyor. Bir kırılma bırakıyor geride. O yüzden de tanımlamada şunu diyoruz. Çok öfke kontrol probleminiz varsa önce kendiniz bunu fark edin. İkincisi bununla ilgili yardım isteyin. Hem profesyonel yardım hem de yaşadığınız insanlarla ilgili yardım. Bu çünkü öfkenin temel kaynaklarından birisi aslında engellenme. Bizi en çok insan olarak rahatsız eden şey engellenme. Engellenme birinin bize küçük çocuğunuz için düşünün. 4 yaşındaki çocuğa hayır dediğinizde gördüğü tepki. Hayır dediğinde o gösterdiği tepkiyi yetişkinlikte de iyi yönetemezsek yetişkinlikte de hayır kabul etmiyor. Ya hocam bir nevi duyguyu bastırıyor sonradan büyüdükçe dışa mı aktarıyor? Bu Baskılanmış duyguların sonucu mu bu? sadece baskılanmış duygu değil. Herhangi bir duyguyu yansıttığında biz çocuğa diyoruz ki şu an evet öfkelisin ama şu an çok öfkeli olduğu için bunu konuşacak durumda değiliz. Yani çocuğa şunu öğretiyoruz aslında. Evet öfkelenebilirsin. Çok haklısın. Biraz daha sakinleştikten sonra bu konunun çözümü için konuşmalıyız. Evet. Burada. Çünkü öfke aslında kömür gibi, korlaşmış kömür gibi. Elinde tuttuğunuzda yakıyor elinizi, yanınızdakilere de ateş çıkarıyor. Sıcaklık veriyor. Önce o biraz daha durmalı. O çok alevli döneminde, çok öfkeli çocuklarla da bunu yapıyoruz biz. Şu an değil. Birazdan. Çünkü şu an konuşacak durumda değilsin. Evet. Şu an da değilsin. Yetişkinler için de bunu söylüyoruz. Şey gibi düşünün. Çok ciddi bir hayati bir karar vereceksiniz. İşten ayrılacaksınız ve çok öfkelendiğinizde bu kararı verdiğinizde patronunuza çok kızdınız ve dediniz ki ben işten ayrılacağım. Diyoruz ki şu an bence bu kararı vermek için erken. Bu öfken geçsin. Duygun biraz daha otursun yerine. Evet. Sonra gerçekten bırakman gerektiğine karar ver. Öfkeyi ben şöyle öfke siyah bir duygu. O kadar koyu bir duygu ki bütün alttaki renkleri emiyor. Önce bunu bir açmamız gerekiyor. Üstünü bir açmamız gerekiyor. Alttaki diğer duyguları. Bazen öfkenin altında yatan endişedir. Mesela çocuğunuz eve geç geldiğinde kızarsınız. Aslında öfkelendiğiniz için değil. Endişelendiğiniz için kızarsınız. Biz bunu tanımlamak için öfkeyi bir kenara bırakıyoruz önce. Yani Biraz sakinleş. kara bulutları kaldırıyorsunuz. Tabii altta yatan endişedir, üzüntüdür, tedirginliktir, meraktır. Altta yatan duyguyu ona gösterdiğimizde evet diyor ya ben gerçekten bu duygu. O zaman diyoruz ki öfkelenmek yerine endişenizi dile getirin. Ben çok sinirlendim değil. Ben senin için çok endişelendim geç kaldığın için. İkisi arasında bir fark var. Çok fark var. Ee, Ahmet hocam, kişi birey olarak, kişi tek başına kendi sorunlarının farkına varıp çözüm üretebilir mi? Üretebiliyorsa nasıl bir yol izlemeli? Üretemiyorsa ne yapmalı? Şimdi burada çok genel bir tanım oldu da
Eğer bir Evet. problem Önü olduğu açık. Önü çok açık. evet, Önü çok açık bir soru. bahsettiğimiz kişi yetişkin mi? Cevabınızı verin. Bunu e, Gürdan hocama da paslayabiliriz son aktarımı. Şimdi bahsettiğimiz kişi bir yetişkinse, farkındalığı varsa, buradan kitaplar sayesinde, bakın bugün YouTube var, videolar sayesinde, bir uzman sayesinde, danışma sayesinde destek alarak bu içinde bulunduğu ruhsal durumu aşabilir. Eğer tıbbi ilaçlık bir durumu yoksa, üst düzey bir şey yoksa, farkındalığıyla, e, mentalitesini, bilişsel durumunu yükselterek, gerekirse danışma alarak, içinde bulunduğu bir problem varsa kişi bunu çözebilir. Ama işin içinden çıkamıyorsa, tabii ki bir uzmana, bu kendi alanıyla ilgili olabilir, psikolojik durumlarla ilgili olabilir. Eğer işin içinden çıkamıyorsa tabii ki yardım alacak. Profesyonel yardım önemli bu anlamda. Rehbersiz yola çıkan bir yıllık yolu 100 yılda gider diyor Mevlana. Bu anlamda koçluk mu alacaksa koçluk. Eğer öğrenci çalışıyorsa, başarılı olamıyorsa bir yerde bir problem var demek ki. Koçluk alacak. Atıyorum işin uzmanına. Psikolojik bir rahatsızlığı varsa bir psikolog olabilir, bir psikolojik danışman olabilir, bir psikiyatri olabilir. O içinde bulunduğu problemin durumuna bağlı olarak profesyonel yardım alabilir. Peki hocam. Gürdal hocam. Uyku problemi çok sorulan bir soru. Geceleri uyuyamıyorum. Psikolojim bozuk. 2 dakikada bir uyanıyorum. Uyku problemi, düşük enerji ve sürekli yorgunluk, bitkinlik hallerine sebep olan faktörler nelerdir psikolojide? Ya, sürekli yorgunluk hissi daha çok depresyonda görülen bir problemdir. Ve enerjinin tükenmesi, uyku düzensizliği, genel olarak gündüz kendinizi çok yorgun hissetmeniz gibi aslında tanımlamalarda kullanılan kriterlerden bazılarıdır bunlar. Sabah kalkıp kendinizi çok yorgun hissetmek gibi düşünün bunu. Ve enerjiniz neredeyse yok gibidir. Bazen bu ortamsal olarak sadece ortama bağlıdır. Bazen iş yerinde, mesela evde yaşamazsınız ya da arkadaşlarınızla bunu. Ama iş yerinde çok ciddi sıkıntınız varsa iş yerine gittiğinizde enerjiniz çok tükenir. İçe çekilme yaşarsınız. Bazen biz bunu da ayırma gerektiğini düşünüyoruz. Yani nerede bunu yaşıyorsunuz ve o ortam sizi nasıl etkiliyor? İş ortamı gibi düşünün bunu. Ya da ev ortamı gibi ya da biriyle mesela evlendiniz ve çok da ilişkinizin işte ben kaynananıza gittiniz mesela. Kaynananızdan hoşlanmıyorsunuz. Her onun yanına gittiğinizde aslında kendinizi tükenmiş, enerjisi bitmiş, işte konuşmak isteği, yorgunluğu, konuşma isteği olmayan yorgun vesaire hissediyorsunuz. Biz bunu şöyle ayırıyoruz. Bakın diyoruz nerede bunu yaşadı ve hangi durumda. Evet. Kendinizi işte iş yerinde çok değersiz hissettiniz ya da kendinizi ailede çok mutsuz hissettiniz ya da arkadaş ilişkileri içinde ilişkilerinizde kırılma oldu. Önce bunu ayırıyoruz. Çok genel, bütün sürekli olan bir şeyse, bütün bu yorgunluk hissiyatı, işte uyku düzensizliği, günlük hayattaki o enerjinin tükenmişliği, o zaman biz aslında ben tedaviden önce orada bazen depresyon deniyor buna, evet, ama ben tedaviden önce burada psikolojik danışmanlıkla ilgili o Ahmet Hoca'nın söylediği kısımla ilgili kişinin kendisine yardımcı olunabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazen şöyle oluyor. Bana da geliyor, işte diyor ki ben bir sürü yere gittim. Tanı koydular bana. İşte şunu önerdiler, bunu önerdiler. İşte tanı depresyon dediler. Ben birinci seans görüşmemizde bana sorarsan çok depresyon değil. Bana sorarsan günlük hayatta yaşadığın sıkıntıların yansıması ve biz bunlarla ilgili seninle danışma seansı yapabiliriz. Aynı Ahmet Hoca'nın anlattığı öğrenciye yol göstermek gibidir bu. Evet. İşte şunlar farkındalığı arttırmak adına. Burada da bazen depresyondan ayrı kısmı gerçekten modern hayat çok yorucu. Burada kişiler bazen psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor. Aynı karanlık bir ortamdaki Ahmet Hoca'nın anlattığı o rehber gibi düşünün bunu. Birinin ışık Evet. tutması gerekiyor. Bak burada da bir yol var. Burada da bir yol var. Burada da bir yol var. Birkaç yol var aslında. Keyfimiz çok olmadığında biz tek yolu görüyoruz. Hep o karanlık olan yolu görüyoruz. Belki o karanlık yolları aydınlattığımızda kişi hangi yolu seçebileceğini, farklı yollar da varmış, buradan da yürünebiliyormuş görüyor. Bence en makul olan bu. Sonrasında e, sistem çok tanılama üzerine gittiği için aslında tanılamadan, teşhis koymadan, hastalık var demeden bunları yapıp buna rağmen baktık ki çok genel bir sıkıntı var. Evet, o zaman depresyon tedavisi ya da işte başka bir ruhsal sıkıntıyı göz önüne almak gerekiyor.
Ama hep kafamızda tanılama olmamalı bence meslek grubu elemanları Evet. olarak. Sürekli tanı koymak, işte ilaç kullanması vesaire kısmı psikolojik desteğin daha önemli oldu. Psikolojik yol göstericiliğin daha önemli oldu. Kullandığınız yöntem, teknik, yaklaşım ne olursa olsun aslında kişiye şunu diyoruz. Sen aslında bu dünyada bunlarla baş edebilecek güce sahipsin. Çünkü senin varlığın ve bunlarla baş ederken takıldığın yerlerde benimle birlikteysen yardımcı olabilirim. Ya da benim gibi sana ailen, çevren, eşin, dostun yardımcı olabilir. Okuduğun kitaplar destek olabilir. Ama bu sorun nasıl seninse çözümü de sen başkasında değil. Bu daha iyi bir yöntem diye düşünüyorum bunu. O genel bir hali vesaire kısmını çoğu zaman depresyona sokuyoruz ama bence depresyondan önceki kısmı bu diye düşünüyorum. Peki Gürdal Hocam, korku, endişe ve suçluluk hissi neden doğar psikolojide? Aslında korku kaynağı olan bir unsurdur. Endişe, kaygı, işte anksiyete dediğimiz şey aslında daha nedensizdir. Tanımlayamazsınız bunu. İşte sınava girerken bütün herkes kaygılanır. Bu işte o zaman şöyle olur. Mesela korkuyu tanımlarsınız. Bir köpekten korkarsınız ve dersiniz ki işte geçmişte köpek öyküm oldu ve köpek beni ısırdı. Ya da bir arkadaşımı ısırdı. Köpek korkulacak bir şey. Ya da yükseğe çıktığınızda yükseklik korkunuz vardır. Tanımlanabilir bir şey. Bedeniniz tepki verir buna. İşte yüksekten korkmak, düşme hissiyatı vesairenin yarattığı rahatsızlıktır. Endişe dediğimiz şey aslında daha nedensizdir ve bence modern insanın en büyük sorunu korku değil, endişe. Endişe. Evet. Çünkü endişe belirsizlik durumudur. Yani bunu şöyle düşünün. İşte bankada paranız var. İşte yabancı para cinsinden döviziniz var ve sabah işte bundan 20 sene önce olduğu gibi bir sabah kalkıyorsunuz. O paranızın değeri işte yarıya inmiş ya da yatırımınızın değeri. Bu aslında bir örnek olduğunda bu örnek herkes için endişe kaynağı. O topluluk için söylüyorum. O topluluk diyor ki evet böyle bir şey oldu. Aslında ben ekonomik olarak da endişelenmeliyim. Ya da işte Evet. borç ödeyememek endişe kaynağıdır. Siz ödeseniz bile bir arkadaşınızın ödeyememesi. Ya da mesela işe yetişme durumu. Sabah kalkacaksınız, büyük şehirdesiniz, 1,5 saat, 2 saat yol gidiyorsunuz. Her zaman yetişseniz bile sürekli bunun endişesini taşıyabiliyorsunuz. Bu tanımlanabilir bir şey değil. Ama hayat hızlandıkça endişelerimiz de artıyor. Çünkü yetişmemiz gerekiyor. Ve maalesef yetişemiyoruz hepsine. Şeyi düşünün mesela genç 20 yaşlardasınız. İşte, paranızın olması için bir endişeniz var. İşte sürekli güzel olma endişeniz, estetik endişeleriniz var. İşte iş bulmayla ilgili kaygı yaşıyorsunuz. Bağımsız yaşamayla ilgili kaygılar yaşıyorsunuz. Sürekli bir koşulma halinde yapıyorsunuz bunu baktığınızda. Zaten endişe gelecekle alakalı olduğu için biraz da uçsuz bucaksız oluyor genelde hocam. Sınırı yok. Sınırı Evet. çünkü korku gibi tanımlanamadığı için aslında sürekli mesela sınav kaygısı dediğimiz şey aslında sadece bir sınava girdiğinizde olmuyor. Bir sınavda bunu yaşıyorsunuz. Daha sonra sizin sınav olarak gördüğünüz her şeyde kaygınız artıyor. Örneğin işe girerken küçük 3 kişilik bir grubun önünde mülakat oluyor ve sınav değil belki bu. Bir tanışma mülakatı, konuşma olacak orada. Mesela burada kaygınız oluyor. Her şeyi sınav gibi görmeye başlıyorsunuz bu sefer. Ya da birine kendinizi anlatırken aynı endişeyi taşıyorsunuz. Sınavda yaşadığınız kaygıyı. İşte mideniz bulanıyor, başınız dönüyor. Çünkü ya beni yanlış anlarsa, ya işte burada farklı değerlendirirse. Yani bu modern çağın aslında en büyük rahatsızlığı ve giderek artan bir rahatsızlık. Ben bunu çok hızlı olarak her şeyin olması gerektiğini sürekli zamanla yarışıyoruz. Evet. Sürekli. Ayağınızı uzatıp yaşamıyorsunuz. Yani sürekli koşturuyorsunuz. Tarım toplumundaki gibi gidip buğdayımı ektim. Evime de geleyim yatayım. Sonra buğdaya ertesi gün işte çapalayayım. Ondan sonra sulayayım. Yemeğimi yiyeyim. Mutlu olayım değil. Ya da sahip olmayla ilgili kaygılarınıza bakın. Yetmiyor. Telefona sahip olmak, arabaya sahip olmak, eve sahip olmak bile yetmiyor. Biraz daha fazlasını istiyoruz. Bizim isteğimiz bu. Kenarda biraz beklesin. Evet. Aynen öyle. Gürdal Hocam, son soruyu sana tekrar sormak istiyorum. Psikolojik desteğe ya da psikolojik danışmaya ihtiyacımın olduğunu, ben nasıl bunu bilirim, buna nasıl karar verebilirim, bunu nasıl anlayabilirim? Ben psikolog ve psikolojik danışmanlarla ilgili şunu söylüyorum aslında. Ya hangi durumda gitmeliyim dediğinde
Kafanız karışıksa bazen şöyle oluyor. Aslında kendinize bir hastalık biçmeden problemlerinizi doğru tanımladığınızda o doğru tanımladığınız problemlerde çıkış yolu bulamıyorsanız, çıkış yolu için desteğe ihtiyacınız varsa ve bunu profesyonel birinden almanın faydalı olduğunu düşünüyorsanız gerçekten faydalı oluyor. Yani bu aslında basit bir hayat olayından işte ya bize ne geliyor? İşte liseye gidiyorum. İşte eşit ağırlıkçıyım ama hukuk mu seçsem, psikolog mu, psikoloji mi okusam diyen bir gencin karmaşası gibi aslında. Orada psikolog ya da psikolojik danışman ortamı temizleyip biraz daha sadeleştirerek o flu görüntüyü kaybediyor o gencin ya da o kişinin görüntüyü netleşmesini sağlıyor. Belki de gerçekten hukuk fakültesine hiç uygun bir yapısı yok ya da psikolojiye de yok belki de orada. Belki üçüncü bir seçenek çıkıyor. Mesela bunu neden istiyorsun dediğimde ben soruyorum bazen mesleği. Çünkü iyi parası var diyor. Çünkü çok havalı bir iş diyor. Bu kan korkusu olan birinin tıp fakültesi seçmesi gibi. Çünkü diyor başarılıyım. Niye tıp fakültesi seçiyorsun? Başarılıyım. Biz orada aslında tabloyu netleştirerek kişinin doğru karar vermesi için net bir tablo koyuyoruz. Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler o anlamda kafanızın karışık olduğu ve desteğe ihtiyacınız olduğunu kendiniz hissettiğinizde yardım almalısınız. Yetişkinler için söylüyorum bunu. Evet. Çocuklar için de genel uyum problemleri, iletişim problemleri, aklınıza gelen bütün sorunlar da aslında psikolojik destek alınabilir mi? Kesinlikle alınabilir. Burada zaten çok aman aman uzun sürmüyor. Ve ben burada küçük çocuklar ayırarak ergenler için söylüyorum. Ergene soruyorum. Bana geldin bir kere. Bir daha gelmek ister misin? Onu da talep ediyorum burada. Evet. Gel zaten ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Gelmek istemiyorsa da biz diyoruz ki evet aileyle görüşme halinde olalım. Ama e, bazen bu tür kararları bir profesyonelle almak önemli. Çünkü dışarıda kafanız çok karışık ve iki yoldan, üç yoldan birine gideceğinizde dışarıdaki insan şey diyor. İşte bunu seç, bu çok iyi olur. Öyle demiyoruz. Neye seçeceğine kendinin karar vermesi için biz yolu aydınlatıyoruz aslında. Seçimler onun. Ahmet Hocam diyor. Seçim senin. Biz bu seçimde sadece sana yardımcı olabiliriz profesyonelce. Ve birçok durumda aslında şu an psikologlar ve psikolojik danışmanların bu kadar talep görmesinin nedeni bu. Birçok şey böyle modern toplumdaki modern hıza yetişemeyen insanları biraz daha biz yavaşlatarak net düşünmesini sağlıyoruz sistemde. Kafa karışıklığı daha az oluyor. Daha doğru kararlar veriyorlar. Bu nedenle başvurulabilir. Ya da Peki hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Ahmet hocam çok teşekkür ediyorum size de. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Ahmet hocam, Gürdal hocam. Teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel oldu. Sizin de yüreğinize, engin bilgilerinize sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Geceniz güzel olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.